Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün pamuk gibi yumuşacık bir portakallı kek tarifim var. Yaz günlerine çok iyi eşlik edecek. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için ilk önce şöyle normal klasik bir küçük tepsi kullanıyorum. Her tarafını güzelce yağlayalım ve tam tabanına da bolca Hindistan cevizi serpelim. Çevirirken her ihtimale karşı önlem almış oluruz. Tabii ki bir borcamda da bunu pişirebilirsiniz. Hindistan cevizini serpiyorum, bir sağa sola sallıyorum her tarafa yayılsın diye ve kalıbımızı buzdolabına alalım. Biliyorsunuz buzdolabına alıyoruz ki daha kolay çıkması için. Kekimiz için gerekli malzemeler: 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya. Hepsini güzelce mikserimizde şöyle bir 3 dakika kadar köpük kıvamına getirelim en yüksek devirde. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getirin. Yani rengi iyice açılsın, böyle köpük bir kıvam alsın. Bu yaklaşık bende 3 dakika sürdü. Hemen size şöyle gösteriyorum. Şekerimiz tamamen eridi ve çok güzel bir kıvama geldi. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekleyelim ama karıştırmayalım. Yani ekleyin, bırakın. 1 tane portakalın kabuğu. Daha önceden portakalı karbonatlı suda bekletip öyle rendeleyin lütfen. Üzerinde kimyasallar gitsin. Ve rendelemiş olduğumuz o 1 portakalı da suyunu güzelce sıkalım. Ben bunu hemen ölçtüm. Şöyle çeyrek su bardağı kadar bütün malzemeleri açıklama kutusuna gram olarak da yazacağım. 3 su bardağı unumuz var. 1 paket kabartma tozunu ilave edelim ayrı bir kasede. Güzelce bir tel çırpacakla karıştıralım ve elekten geçirerek kek hamurumuza ekleyelim. Bu elekten geçirmemizin sebebi hem havalandırıyoruz hem de kabartma tozu eşit olarak her tarafa yayılmış oluyor. İşimiz çok kolaylaşıyor. Yani kekimiz muazzam kabaracak. Bütün unumuzu eleyerek ekledim ve yine mikserimizle karıştırarak bitirelim. İlk başta karıştırmayın. Biliyorsunuz kaş, kiprik hepsi un olur. Önce bir şöyle çalıştırmadan karıştırıyorum. Daha sonra orta devirde şöyle 1-1,5 dakika kadar karıştıralım. Çok fazla karıştırmayın bu aşamada. Şöyle bütün un ve kabartma tozu pürüzsüz bir hale gelmişse tamamdır. Şimdi harcımızı şöyle size detaylı da gösteriyorum. Daha önce yağlayıp buzdolabına almış olduğumuz kalıbımıza komple dökelim. Bu arada ben dökerken kasede kek kaldı, hamur kaldı sanıyorsunuz, öyle değil. Ben onu böyle iyice sıyırıyorum ama oraları kesiyorum. Hani video sıkıcı olmasın diye. Bütün kek harcını döktük. Tabanına birkaç defa vuralım. Hava varsa çıksın ve kekimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 40-45 dakika pişmeye gönderdik. 40 dakikanın sonunda şöyle bir kürdan testi yapın. Kekin tam ortasına bir kürdanı batırın. Kürdan tertemiz çıkıyorsa kekimiz pişmiş demektir. Fırından alabiliriz. Tabii kek yaptığımızda bilirsiniz, kek benim için huzur demek. Mutfakta mis gibi bir koku demek. Burayı da sizin için kaydettim sevgili arkadaşlarım. Böyle bir kasede veya böyle bir tepside veya borcamda yaparsanız önce tele ters çeviriyorum. Alt tabanına bolca Hindistan cevizi serptiğimiz için bakın hiç yapışmadan böyle, ne diyorum ben, bazen şakadanak çıktı. Onu tekrar ters çeviriyorum ve yine tele alarak soğumaya bırakıyorum. Yani tahtada bırakmayın, terler. Kaynar kekin üzerine de bolca pudra şekeri serperek bitiriyorum. Ve kekimiz sunum için hazır. Ben telden çıkarmadım sevgili arkadaşlarım. Belki dikkatinizi çekiyordur. Fanusun üzerinde tel duruyor. Çünkü henüz çok kaynar, sıcak. Yani fırından çıkalı 10 dakika oldu diyebilirim. Hemen kesiyorum ve şöyle size bir dilim gösteriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, ne kadar güzel ve muazzam bir şekilde kabarmış. Göz göz nefis bir kek oldu. Ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Yani yaz gelince böyle kekimiz, kurabiyemiz evden eksik olmasın. Çünkü çay saatlerimiz var, balkonda oturuyoruz, keyif yapıyoruz. O yüzden bu tarifleri arada bir serpiştiriyorum. Çok güzel bir kıvamı vardır. Yaptığınızda lütfen yorum olarak bildirin.
Bir de şöyle gösteriyorum. Ama siz beni bilirsiniz. Çatalla her ne kadar göstersem de illa elimle de bir size göstermem gerekiyor sanki o doku testini. Nasıl köpük köpük muazzam bir kek olmuş. Şöyle bir de elimle bölerek sizlere yumuşaklığını, güzelliğini göstermek isterim. Bakın sevgili arkadaşlarım, şahane bir portakallı kek. Limonlu da yapabilirsiniz aynı malzemeleri, hiç fark etmez. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.